Sünneti Resulullah. Sünnetullah konusunun biraz daha iyi anlaşılması, beyinlerdeki Tanrı babamız, Resulullah babamız balonunun patlaması için konuya biraz daha devam etmek istiyorum. Zira karşımızdaki bu muhteşem yücelliklere mahalle aklının anam, babam, bacım, yengem, amcam, peygamberim, güzel Allah'ım gibi beşeri yakıştırmalarla bakarsak nelerden perdelenmekte olduğumuzu hayal bile edemeyiz. Bu konuya ne kadar önemli yaklaşıp ne yazarsak yazalım, insanlara kendi hayal dünyalarında şekillendirdikleri din anlayışlarından vazgeçip Resulullah tarafından bildirilen evrensel gerçekleri kabullenmek çok zor geliyor. Düşünüyorum, acaba ne yapmam lazım diye. Eskinin tekrarını yazsam, bunlar hep bildiğimiz şeyler deniyor. Yeni duyulmadık şeyleri yazsam, bu defada bunları hiç duymadık. Daha önce sen nereden çıkartıyorsun bunları deniyor. Bilmem ne yapmak lazım ama ben gene de bir şeyler yazayım. Bu arada bildiğim benim bir gerçek var. Hiç farkında değiliz. Allah ya da Resulullah derken neden söz ettiğimizi. Sadece lafını ediyoruz bazı kavramların anlamını hiç düşünmeden. Hiç tefekkür etmeden. Allah ismi ile işaret edileni idrak, ancak idrak edilemeyeceğini idraktır diyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Aynı gerekçeden hareketle ben de diyorum ki ismi Allah olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi olan Muhammed Mustafa aleyhisselamı idrak ve kapsamak ancak bizim bu konudaki yetersizliğimizi idraktır. Bunun ötesine geçemeyiz hiçbir zaman. Çünkü o muhteşem zatın getirdiklerini, bildirdiklerini anlamaya ve deşifre etmeye çalışan bizlerin onun müşahede ve yaşadıklarını yaşamamız, onun bir ikincisi olamayacağımıza göre imkansızdır. Bu nedenle önünde saygıyla eğilip açıkladıklarını anlamaya çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Messenger, elçi, Tanrı'nın postacısı türünden tanımlamalar, Allah ismiyle işaret edileni de, Allah Resulü kavramını da idrakta yetersizliktendir ve bu idrak yetersizliğini de fark etmeyenlerin haddini bilmezliklerinden doğan akıl mantık dışı yaklaşımlardır. Gençliğinde Hanif olarak yaşarken Tanrı kavramını kabul etmeyen, daha sonra da yalnızca ismi Allah olanı risaleti itibariyle insanlığa anlatmaya çalışan Muhammed Mustafa aleyhisselam şu evrensel gerçekle tüm insanlığı uyarıyordu. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهَ اِلٰهًا آخَرَ İsra suresi 22. ayet. Allah ile beraber kafanda bir de Tanrı kavramı oluşturma, onun gayrını vehmetme, yoksa bu şirk sebebiyle kınanmış, aşağılanmış
kendi başına yapayalnız terk edilmiş oturup kalırsın. İsra suresi 22. ayet meali. Çünkü Tanrı kavramı insanın dış dünyasına yönelip özündeki hakikattan mahrum kalmasını oluşturur. Ki bunun doğal sonucu da ebeden cehennem yaşamıdır. Sünnetullah gereğidir ki kim kimi inkar ve reddederse yaşamı boyunca onun getirdiklerinden de perdelenir ve bu perdelilik haliyle de ahirete intikal eder. Boyut değiştirir. İşte bu gerçeği böylece vurguladıktan sonra şimdi de gelelim Resulullah'a tabi olmak konusuna. Sünnet-i Resulullah'a tabi olmak adına bize putperest Kureyş toplumunun adet ve örfünü uygulatmaya, bunun yanlış olduğunu söyleyince de bizi sünnet düşmanı göstermeye kalkışanlara gelince. Onlar Allah kulu ve Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hangi özellikler ve hangi işlevle yaratılmış olduğunu fark edemedikleri sürece bu yaptıklarına devam edecek ve sonunda çok büyük bir sükût-u hayal ve hüsran yaşayacaklardır. Resulullah Aleyhisselam insanın varoluşundaki şerefli hilafet özelliğine dönük yaşamındaki önceliklere gerekli uyarıları yaparken içinde bulunduğu toplumun giyim, kuşam, davranış biçimleriyle uğraşmamıştır. Bunlar insana kazandırılmak istenen muhteşem halife olma vasfı özellikleri yanında çer-çöp bile sayılmayacak konulardır. Özündeki Allah esmasını müşahede edip Rabbini tanımak, Rabbani kuvvelerini yaşama geçirmek, sünnetullahı müşahede etmek, algılayabildiği evreninde her an sünnetullahın nasıl açığa çıktığını seyretmek gibi çeşitli işlevleri yaşamanın muhatabı olan insanın hala birbirinin giyimi, kuşamı, sakalı, bıyığıyla uğraşması ne kadar hazindir. Putperest Kureyş ahalisinin ana amaç yanı sıra hiçbir önem ve değeri olmayan örf ve adetlerine Resulullah'ın hoş görmesi, saygı göstermesini, onlara bu konularda uymasını bize Resulullah'ın sünneti diye kabul ettirmeye çalışan zihniyet, kozasını delip geçerek hedefi basiretiyle göremediği sürece Allah Resulü'nün onlara yaşatmaya çalıştığı ebediyet dünyasındaki halifelik kemalatından mahrum kalarak ömürlerini boşa tüketeceklerdir. Oysa Resul Allah Resulüdür. Sünneti de sünnetullah'tır. Allah Resulü'nün ahlakı Allah ahlakıdır. Sünnet-i Resul sünnet-i Allah'tır. Allah Resulü'nün bağımsız kendine özgü sünneti olmaz. Olsaydı zaten Allah Resulü olmazdı. O kendi hevasından konuşmaz. Necm suresi 3. ayetinin kapsamını çok iyi anlamak lazım. Bu ayette Kur'an lafzı geçmiyor veya heva olmayan konuşması sadece vahiy olan ayetlerle sınırlanmıyor. Siz benden daha iyi bilirsiniz dediği konu dahi
anlatmak istediğinin anlaşılamaması sonucu onları kendi hallerine bırakmak amacıylaydı Resulullah'ın. Çünkü onlara kendi bildiklerini anlatabilmesi mümkün değildi. Sünnetullah'ın o konudaki bilinmeyen bir işleyiş sistemini anlatması belki yanlış değerlendirmelere yol açacak ve neticede çok yanlış anlayışlar ortaya çıkabilecekti. Bu olay dahi Kureyşlilerin amaç doğrultusunda çok önemli olmayan konularına Resulullah'ın müdahale etmediğinin açık göstergesidir. Buna karşılık sünnetullah'ta bir yeri ve değeri olduğu için örneğin abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın, sürün, sıvazlayın uyarısını yapmıştır. Ciltteki tüm hücrelere suyun nüfuz edebilmesi için. Allah bizlere Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hangi özellikler ve hangi işlevle yaratılmış olduğunu fark edebilmeyi ve Allah Resulü'nün sünnetinin de Allah sünneti olduğunu kavrayabilmeyi nasip etsin.